Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomda yine sizinle çok güzel iki şişli bir model çalışacağız. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir çalışma olacak. Tüm örgülerinizde de kullanım sağlayabilirsiniz bu modeli. Modelim için 4 milimetrelik bir şiş kullanacağım ve yine koton bir ip kullanacağım. İlmek sayısına gelecek olursak ilmek sayısını dilediğiniz kadar atabilirsiniz. Herhangi bir ilmek sayısına sahip değil. Öncelikle kanalıma ücretsiz olarak abone olup bana destek vermeyi unutmayın lütfen. Videolarımdan haberdar olabilmeniz için zil butonunu aktif edebilirsiniz. Çalışacağımız model için ben yine bir ön çalışma yaptım. Bakın çok güzel. Mevsimlik örgülerinizde kullanabilirsiniz. Şal yapabilirsiniz. Birçok örgüde kullanabileceğiniz çok kolay bir model. Herkesin rahatlıkla yapabileceği, örgüye yeni başlayanların bile çok rahatlıkla yapabileceği bir model. Bakın bu şekilde kabartmalı bir model. Arka yüzde bu şekilde. Şimdi ilmeklerimizi atarak başlayalım hemen. Modele başlarken ilmeklerimizi bu şekilde iki şiş üzerinden atmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ki ilmeklerimizin biraz geniş durması gerekiyor. Bu yüzden iki şişle birlikte ilmeklerimizi atarak çalışmamıza başlayabiliriz. Lastik üzerine yapacaksanız iki şiş kullanmayabilirsiniz. Lastikten sonra şiş numaranızı büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde ilmekleriniz gayet geniş bir şekilde düşecektir. Hemen bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 14 tane ilmek benim için gayet yeterli model gösterebilmek adına. Bir tane şişimi şöyle çektim. Bakın ilmekler ne kadar geniş duruyor. Örgünün birinci sırasındayız ve tüm ilmeklerimizi bu şekilde ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Eğer lastik kullanacaksanız yapacağınız çalışmada bu sırayı yapmayabilirsiniz. Direkt örgünün ön yüzünden model kurulumuna geçebilirsiniz. İlmeklerimi gayet gevşek bir şekilde alıyorum. Kenar ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamladım. Bakın örgünün ön yüzüne döndüm. İlmeklerim gayet geniş bir şekilde oldu. Şimdi model kurulumuna geçiyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpim arka tarafta bakın. İlk ilmeğime şişimi şu şekilde geçirdim. Bir tane değil, iki tane dolayarak örüyoruz. Her ilmekte aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Şişimi geçirdim. Düz bir şekilde iki tane doladım ve ördüm. Şöyle. Tekrar ipim arka yüzde. 2 tane doladım ve ördüm. 2 tane doladım ve düz bir şekilde ördüm. 2 tane doladım, ördüm. İlk sıramızı her ilmeğe ikişer tane dolayarak düz bir şekilde örüyoruz. Sıramızın sonuna kadar. Dediğim gibi ilmek sayısı yok. Yapacağınız modele istinaden ilmeklerinizi atarak devam edebilirsiniz. Kenar ilmeğini örmeden alarak başladık. Şimdi burada yine kenar ilmeğimizi düz örerek şöyle tamamladım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Bakın her ilmekte ikişer tane var. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters ördüm. İlmeklerimizi gevşek tutuyoruz.
Bir tane örerek bakın. Şuradaki ilmeğe girerek bir tane örüyorum ve çekiyorum. Tüm ilmeklerimiz ters olarak örülecek. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Şöyle yine göstermek istiyorum. Bakın ilmek araları gayet gevşek oldu. Örgünün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi aldım. Yine ipim arka tarafta. Şimdi sıradaki gelen ilmeğin yanındaki ilmekle arasındaki boşluktan batıyorum bakın. Bir tane aldım. Bir tane doladım ve bir tane de örüyorum. Bu sefer bir ilmekten 3 tane çıkartmış olduk. Tekrar gösteriyorum bakın. 2 ilmek şu aradaki boşluktan batıyorum. Bir tane aldım. Bakın aradan bir ilmek çıkarttım. Bir tane doladım. Şimdi ilmeğe girerek bir tane de ördüm. Bir ilmekten 3 tane çıkartıyoruz. Aradan aldım. Bir tane doladım ve ilmeği ördüm. Aradan girdim. Bir tane doladım ve bir ilmeği ördüm. Şu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Aradan girdim. Bir tane doladım. Bir tane ördüm. Bir dola, bir ör. Sıramızı aynen bu şekilde tamamlayarak devam ediyoruz. Her ilmekten 3 tane ilmek elde ederek devam ediyoruz. Son ilmeğimi de aynı şekilde ördüm. Kenar ilmeğimi de düz bir şekilde örerek sıramı tamamladım. Her bir ilmekten 3 tane ilmek çıkartarak devam ettik. 2 ilmeğin arasına battık. Bir ilmek çıkardık. Sonra bir doladık ve sıradaki ilmeğimizi örerek devam ettik. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz bakın. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bu sefer ipimi ön tarafa geçirdim. Buradaki 3 tane ilmeğimizi tek seferde düz örerek tek ilmeğe düşürmüş oluyoruz. Yine aynı şekilde 3 ilmeği tek seferde girdim ve düz ördüm. Bakın örgünün arka yüzündeyiz ama düz olarak örüyoruz. 3 ilmeği aldım. Düz bir şekilde örüyorum. Tekrar tüm ilmeklerimizi bu şekilde düz örerek sıramızı tamamlayalım. Tüm sırayı üçer üçer düz ilmekleri örerek tamamladık bakın. Modelin kurulumunu bitirmiş olduk. Bu sırada yine ilk sırada yapmış olduğumuz gibi bir tane ilmekten 2 ilmek çıkartarak devam edeceğiz. Arka yüzde yine tüm ilmeklerimizi ters örerek devam edeceğiz. Ön yüzde yine her ilmekten 3'er tane ilmek çıkartacağız. Arka yüze geldiğimizde ise
tüm ilmeklerimizi üçlü olarak düz bir şekilde örerek devam edeceğiz ve modelimiz çıkmış olacak ortaya. Şöyle yine bu model üzerinden de göstermek istiyorum. Çok kolay, herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Videolarımdan haberdar olabilmeniz için öncelikle ücretsiz olarak kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Sonrasında zil butonunu aktif edebilirsiniz. Her eklediğim videodan haberdar olabilmeniz için. Diğer sosyal medya hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Eğer farklı modeller isterseniz görsel olarak da iletebilir ya da modelin adını yorumlar kısmından da yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.